Horobox TV'den herkese tekrar merhaba. Bugün yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Konuğum Burak Bayram. Saatimiz Seiko Presage Sharp Edged Open Art Otomatik 3 gün, oldukça uzun bir ismi var. Ki daha kadrana gelmedim bile. Kadranı da istersen Evet, söyleyelim. çok güzel Japonca iki kadran isimlerden. rengi var. Aynen. Kadran renkleri bu arada mavi ve krem beyaz gibi değişiyor. Buna da çok güzel isimler vermişler. Mavi olanınki Aitetsu benim elimde. Senin elinde de Shironori diye bir kadran var. O zaman saatle ilgili fikirlerini merak ediyorum. İstersen birazcık Presage'ın hikayesinden, Seiko'nun bu model gamı içindeki yerinden bahsedelim. Ne dressed ne de spor diyelim. İkisi arasında aslında dengeli bir everyday watch. Fakat Seiko bu model ailesine farklı dokunuşlar ekleyerek onun karakterini bence biraz daha dress'e yaklaştırmış. Özellikle bu elimizdeki iki tane saatte. Onu söyleyebilirim. Şimdi dress'e yaklaştırmanın herhalde en büyük anahtar özelliklerinden bir tanesi düz bir bezel kullanmak. Evet. Bezele sen herhangi bir şekilde işte bir diver, bir GMT, bir takimetre, ekstra bir fonksiyon, işlevsel bir görüntü eklediğinde zaten o saati biraz daha sportifleştirmiş oluyorsun. Saatin kadranına baktığımda özel bir desen söz konusu. Daha işte kasadan, bilezikten önce direkt olarak kadran benim dikkatimi çekti. Özellikle 9 pozisyonundaki bu open heart dediğimiz, yani balansın kadrandan da görünebildiği fonksiyon. Yine saat 6 pozisyonundaki 24 saat göstergesi. Küçük saniye ile karıştırılabilecek bir özellik ama Evet. Seiko bunu sık sık yapıyor. Böylece kadrana baktığınızda 10 ise o akşam 10 mu, sabah 10 mu, bunu rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. İşlevsellikten ziyade herhalde biraz daha görüntüyü pekiştirmek için zaten koyulmuş bir özellik. Öte yandan bir de kadran da bunu çok takdir ettiğim bir görüntü. Waffle dediğimiz o gofret benzeri yapıdan uzaklaşabilmiş karakteristik bir kadran dokusu söz konusu. Doğru, evet. İsmi Asanoha bu arada. Kenevir yaprağı adına geliyormuş. Seiko incelememiz sayesinde ufak tefek böyle bir Japonca kültürümüzde yerleşmeye başladı. Doğruya katılıyorum aslında. Waffle deseni özellikle İsviçre saat sektöründe çok fazla kullanılan bir desen. Fakat Seiko burada kendi Japon kültüründen, Japon doğasından ilham alan bir motifle bu tek düzeliği kırmış ve kendine özgün bir kimlik bulmuş. Bundan dolayı kesinlikle memnun oldum. Ben kadranların işlenişini de çok beğendim bu arada. Çok direkt ışık altında bakıldığında fark edilen bir degrade söz konusu. Özellikle mavi olanda. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim çünkü şu an açık havada güzel bir ışık altındayız. Saat 9 yönünde konan Open Art benim aslında biraz böyle gidip geldiğim bir konu. Yani Open Art saatleri sevip sevmeme konusunda bazı tereddütlerim var. Genelde Open Art, daha doğrusu balans üzerine açılan perfore bir delik saatlerin kadranlarında en fazla oradan gözüken eşapman turbiyon olduğunda bir anlam ifade ediyor. Öyle söyleyebilirim bunu. Yani turbiyonu izlemesi çok zevkli. Yalnız senin lafındır. Ben söylemiş olayım kameralara. Özellikle bu işe yeni başlayan genç arkadaşlarımız için ya da yeni meraklanan saat severler için balansın hareketini görmek çok ilginç ve izlemesi eğlenceli bir animasyon. Seiko'nun bunu buraya koymuş olmasını hem anlıyorum hem de takdir ediyorum. Takdir etme kısmını da şöyle açıklayayım. Üzerinde çok güzel bir kafes var bu arada balansın. Fark ettin mi bilmiyorum. Evet, hareket etmese de orada sanki turbiyon escapement'ın etrafında kafesi andıran bir detay gördüm. Yani Seiko'nun oradaki balansı dümdüz açık bırakmak yerine o balansı orada sabit tutma görevi olmamasına rağmen bir kafes koymasını estetik açıdan ben güzel buldum. Tıpkı bu kadranda kullanılan motif gibi. Senin bu zevkinde bu noktaya gelebilmen için uzun bir zaman harcadın, çok emek harcadın, çok fazla okudun, araştırdın ve zevkin hem değişti hem evrildi. Ben de eskiden çok daha kompleks görüntülü ve işte mekanizmalı saatleri daha hoş ve bu alanda daha gelişmiş modeller olarak nitelendiriyordum. Bugün geldiğim noktada biraz daha sadelikten yanayım. Yani tam olarak doğru bir zevkten söz etmek mümkün değil. Herkesin kendine göre doğruları var. Dolayısıyla Open Art'ın da eminim senin benim özelimde karşılığı diğer takipçilere göre herhalde biraz daha azdır. Bir şey daha dikkatini çekeceğim. Pallet Fork'un üzerine gelen kısımda bir yuvarlak bir çerçeve var. O Open Art penceresi içinde. Yani burada detaylara verilen biraz daha önem söz konusu. Kesinlikle. Tam kapak taşının üzerinde de küçük bir yuvarlak duruyor bu arada. O da gerçekten çok hoşuma gitti. Sonuçta Seiko ilk başta basit gibi gözüken, hatta yapması çok da zor olmayan bir detayı çok güzel süsleyerek bizim karşımıza çıkarmış. Bundan dolayı memnunum. Saat 6 konumundaki küçük kadrandan küçük saniye gözükmüyor Doruk'un dediği gibi. Oradan gece gündüz olarak günün hangi yarısında olduğunuz hakkında fikre vardığınız bir alt gösterge var. Fakat yine de saat 6 konumuna veya farklı bir konuma yerleştirilmiş küçük kollu bir gösterge bana direkt dress bir detayı hatırlatıyor. Yani ben ya vintage saatlerde görebiliyorum böyle şeyleri ya da nostaljik temalı reissue modellerde veya dress modellerde görüyorum. Dolayısıyla saatin sportif karakterini, everyday watch karakterini birazcık daha dress'e ve klasiğe yaklaştıran bir detay bence bu. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Saatte komplikasyon namına akrebe bağlı bir 24 saat göstergesi var ki teknik olarak bu
bir tarih fonksiyonu kadar karmaşık bir yapı değil. Zaten merkezde normal saniyemiz var. Open Art dediğimizde aslında mekanizmanın o plakalarıyla oynanarak ve kadronda delik açılarak bir komplikasyon eklenilen değil bir özellik. aslında. Evet. Yani fazla bir komplikasyon barındırmadan komplike bir saat gibi görünmeyi başarabilen bir model bu Seiko Presage. Aynı zamanda burada çift bombeli safir kristal cam var. Yandan baktığında görebilirsin. Bezelin bombesini takip eden çok güzel bir cam kullanmışlar. Saatin genel yüksekliğini birazcık etkilemekle birlikte özellikle karşıdan yani dik bir açıdan bakması çok zevkli ve kadranın mükemmel işçiliğini de gözler önüne seriyor. Burada ufak bir parantez açalım. Yine Doruk'un daha önceki videolarda bahsettiği bir detay. Seiko'nun safir kristal kalitesi standartların üzerinde. Orta veya hatta giriş seviye modellerde bile kullandığı Seiko safir kristal camlar saydamlık açısından ve görüntü kalitesi açısından gerçekten çok güzel iş yapıyor. Şimdi bu safir kristalle ilgili 2 bilgi vereyim. İlki Seiko'nun yine holding bünyesinde bulunan Seiko Optics kısmından burada Doğru. bir destek alınması. Diğer bilgi de safir kristale dair 2 tane parametre çok önemli. Bunlardan bir tanesi ışık geçirgenliği, yani berraklık da diyebiliriz buna. Diğeri de sertlik. Bu anlamda piyasadaki her safir kristal aynı performansı sergilemiyor. Dolayısıyla işin içinde bir Seiko ibaresi varsa zaten orada belli bir kalite standardının tutturulduğu anlamına geliyor. Bu arada çift bombeli dedin. Çift bombeyle ilgili de bir bilgi verelim. Şimdi saatlerde düz camlar söz konusu. Tek bombe dediğimiz camın alt tarafının düz, üst tarafının bombeli olduğunu anlamına geliyor. Bunu en rahat bir şekilde şöyle anlayabilirsiniz. Tek bombeli camlarda kadranda bir mercek efekti yaşarsınız. Dolayısıyla özellikle kenarlara doğru gidildiğinde, kadranın çerçevesine doğru gidildiğinde yazılarda ve oradaki işte sayılarda ekstra bir büyüme söz konusu olur. Optik bir bozulma olabilir. Evet. Çift bombe dediğimizde camın hem altında hem üstünde bombe söz konusu. Dolayısıyla optik bozulma minimuma indirilmiş oluyor. Peki ben senin yine çok meraklı olduğun bir konuya değinmek istiyorum. Bu saatin boyutları hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi ben kağıt üzerindeki boyutlara bakıyorum. 40.2 mm çap, 13.5 mm yüksekliğinde bir kalınlık var. Mesela ben kendi adıma saatin çift bombeli camdan ötürü bence olması gerekenden biraz kalın olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bana katılıyor musun bilmiyorum ama bir yandan da 40.2 mm'lik çap bence makul gözüküyor ki normal koşullarda aslında dres yönü ağır basan bir saatin birazcık daha küçük olmasını isterdim. Fakat 47.4 mm boynuz aralığı açıklığı yani iki boynuz arasındaki dik mesafe bu saati ince bileklerde bile konforlu bir şekilde taşınabilir kılıyor. Ben kendi adıma bunu beğendim ama Doruk'un fikirlerini merak ediyorum. Şimdi 40'a 47 işte .4 40 küsüre. Evet. Bunlar makul ölçüler. En azından benim gözümde orantısal açıdan saatin hoş görünmesini sağlıyor. Şimdi bu 13,5 milimlik kalınlığı saatin kasasına yedirmenin türlü yöntemleri var. Dikkat edersen saatte bir orta kasa, bir üst bezel, üst bezelin üzerinde bir bombe cama ait. Bir de bir alt kapak söz konusu. Saate yandan baktığımda orta kasanın kalınlığı o kadar da yüksek değil. Fakat özellikle boynuzların aşağı doğru kavisli yapısı, bir de camın bezel üzerinde ekstra taşmasıyla saat sanki kağıt üzerinde durduğundan biraz daha kalın bir görüntü sergiliyor. Bileğimde herhangi bir konforsuzluğa sebep olmadı ama bu saatin işte dedik ya dress miss formu biraz daha böyle arada derede kalmış gibi sportifleştiren bir unsur olarak değerlendirdim. Öte yandan 20 milimlik boynuz aralığı da zaten saatin diğer ölçüleriyle son derece uyum içerisinde ki birazdan herhalde sen de bana katılacaksındır bu düşüncemde. Bilezik ve yanında bir deri kayış seçeneği herhalde bu saatin genel görüntüsünü, genel karakterini farklı bir noktaya taşımaya yardımcı olabilirdi. Kesinlikle katılıyorum. Ben bu arada 20 mm boynuz açıklığını beğendim. Bileziğin hafif de olsa bir taper'ın olmasını çok beğendim. Klipse doğru daralan taper dediğimiz şekilde incelen bilezikler saatlerin kasasının çok daha hoş gözükmesine sebep oluyor. Aynı zamanda bu Seiko Presage gibi klasik ağırlıklı geleneksel tasarımları bilekte bence daha güzel tamamlıyor. Benim kendi fikrim bu. Bunun dışında tabii saatle ilgili ne gibi değişiklikler isterdik sorusuna ben geçeyim. Senin deri kayış önermenden sonra. Ben de aslında bu saati deri bir kayışla görmek isterdim. Güzel olabilirdi. Özellikle krokodil desenli şık bir kayış. Eminim saatin dress özelliklerini çok ciddi şekilde öne taşır. Ona vurgu yapardı. Altını çizerdi. Bu hoşuma gidebilirdi. Bunun dışında saatin üzerinde bir tarih fonksiyonu yok. Bundan dolayı açıkçası memnunum. Simetrik bir kadrandan bahsetmek zor. Ancak burada bir tarih göstergesinin olmaması problem değil. Bunlar küçük ama etkili detaylar. Niye diyeceksiniz? Çok daha yüksek fiyat kategorisine sahip saatlerde maalesef göz ardı edilen özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Bu da Seiko'nun yine bütçe dostu saatlerinde kullanıcıların beklentilerini ne kadar iyi karşılayabildiği ile ilgili bir örnek. Peki son olarak aslında boyutlardan bahsettik. Birazcık da mekanizmadan bahsedelim. Üzerinde 6R5J kodlu bir mekanizma var. Bu yine 3 gün güç rezervi yani 72 saat güç rezervli bir mekanizma. Seiko'nun son zamanlarda yeni modellerinde bu 3 günlük mekanizmalara yani weekend proof dediğimiz saati cuma günü bırakıp pazartesi günü kolunuza çalışır vaziyette takabilmenizi sağlayan güç rezerv sürelerine uzamasını açıkçası çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Günümüz standartlarını yakalamak konusunda Seiko'nun
görece giriş ve orta seviye modellerinde de buna dikkat ediyor olması bence biz saat severler için bir avantaj. Yine OpenHeart özelliğinden dolayı aslında direkt kalibreyi ilgilendiren bir şey olmasa da kalibrenin bir kısmını görebiliyor olmak da bence güzel. Balansı görüyorsunuz burada en azından. Mekanik bir saat taktığınızı size hissettiren bir detay. Bunu da beğendiğimi söyleyebilirim. Safir kristal bölmeli cam arka kapaktan bu kalibreyi izleyebiliyorsunuz. Dekoratif manada evet belki çok detay sunan, dekor sunan bir kalibre değil ama en azından altın kaplama perfore rotoruyla hoş bir görüntü sunduğunu da söyleyebilirim. Bu açıdan da benim adıma aslında özellikle içinde bulunduğu fiyat segmenti itibariyle vazifesini fazlasıyla yerine getiriyor. Seiko Presage 3 gün otomatik OpenHeart modelini Burak Bayram'dan dinledik. Teşekkür ediyoruz. Aydın Saat'e de teşekkür ediyoruz. Bizlere olan destekleri için, saatleri bizlere ulaştırdıkları ve sizler için inceleme fırsatını bize sundukları için. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz, hoşça kalın.